Selam, hoş geldiniz. Ben İpek. Bugün sizinle son zamanlarda çok kullandığım bir terimi konuşmaya geldim. Social battery. Aslında bu social battery ile ilgili çok fazla şey duymuşsunuzdur. Türkçesine direkt çevirecek olursak sosyal batarya, sosyal pil diyebiliriz. Pil demek sanki daha hoş gibi olacak. Ben o yüzden Türkçesinde daha çok o terimi kullanmaya dikkat edeceğim. Ben bu terimi son zamanlarda çok fazla kullanıyorum. Çünkü gerçekten sosyal pilim bir anda böyle 100'den hop onlara falan düşebiliyor ve bu bir anda oluyor. Ve sonra dedim ki bununla ilgili biraz bir kendimi analiz etmeliyim bence. Neden ben bunu yaşıyorum? Ve üzerine biraz düşündüm. Düşünürken de bu sene YouTube'da gerçekten yapmak istediğim şeylerden bir tanesi olan podcast şeklindeki videolara da başlamak aklıma geldi. Böylece dedim ben kendi hayatımda bir şeyler yaşarken oturup karşılıklı sizinle de böyle konuşabileceğim içerikler de aslında oluşturmuş oluruz birlikte ve hatta aranızda benim gibi düşünenler ya da tam tersini de düşünebilirsiniz olduğunda yorum yazarsanız belki böyle birbirimizle ufak ufak etkileşimlerde bulunabiliriz gibi geldi. Şu anda bir yandan çayımın suyunu ısıtıyorum ama çayı bekleyemedim. Hemen geldim karşınıza. Biraz şöyle notlarımı aldım çünkü konuyu çok oradan buraya uzatmak istemiyorum ve boş bir video olsun istemiyorum. Yani evet tabii ki boş böyle işte gevezelik yapacağımız zamanlarımız da olacak ama daha çok böyle içini dolduralım bu sefer diye düşündüğüm bir video. Sosyal pil ne tam olarak? Bir insanın sosyalleşmesi için gereken bir enerji var. Yani bu dışarı çıkıp diğer insanlarla etkileşime girdiğimizde bize lazım olan enerji aslında. Ve bu enerji birçok insanda çok yüksek olabilir ama birçok insanda düşük de olabilir. Yani yaratılıştan bahsediyorum. İlk hani yaratıldığımız ve hani o karakterimizde, o kişiliğimizde olan enerjiden bahsediyorum. Ben kendimi ele aldığım zaman sanki 20'li yaşlarımda daha fazla sosyal pilim yüksekmiş gibi geliyordu. Bu da birazcık bence tahammülle alakalı. Çünkü sosyalleştiğim insanlara bana çok yakın olmasalar da, farklı olsalar da tahammülüm daha fazlaydı. Şu andaysa tabii ki belki de 30'lu yaşların getirdiği bir şey olabilir diye düşünüyorum. Olgunlukla ve kendi sınırlarını bilmekle gelen bir tahammül seviyesinin düşüklüğünü yaşadım. Bu da benim direkt sosyal pilimi düşürmeye başladı. Aslında kendi kendisiyle evde vakit geçirmeyi çok seven biriyim. Aslında ev kuşu diye tabir edebileceğiniz bir insanım. Yani günlerce dışarı çıkmasam aramıyorum. İlla çıkmak zorunda hissetmiyorum. Bazen de şöyle bir zaman oluyor ki ya evet dışarı çıkmalıyım, bir şeyler yapmalıyım, hemen birileriyle bir programlar yapmalıyım diyorum. Şimdi ben aslında o ikincisinden bahsedeceğim size. Yani dışarı çıkmamın gerektiği, birilerini görme ihtiyacımın olduğu zamanlardan. Biliyorsunuz ki biz aslında sosyal hayvanlarız ve tabii ki hiçbir insan tek kalamaz. Başkalarına ihtiyacımız var. Bu konuda bazen seçicilik yapabiliriz. Eğer çok fazla seçeneğimiz varsa içlerinden bir ikisini eleyebiliriz ama şu anki yaşadığım sosyal çevrede bu çok mümkün değil. Ben kimi buluyorsam onunla arkadaşlık yapıyorum o yüzden. Bilmeyenler için bir parantez açayım. İtalya'da yaşıyorum. Başka bir kültürdeyiz. Biraz daha bence Türk kültürüne göre arkadaşlık anlamında kapalı bir kültür. Biraz zorlandığım doğrudur evet ama buna rağmen küçük de olsa bir çevrem oluştu ve burada da arkadaşlıklarımı seçmediğim için oluşturduğumu fark ettim. Hiçbiri için ya bu tam benim gibi ve konuşacak çok ortak şeyim var diyemem. Hepsi birbirinden farklı ama arkadaşlığımı sürdürmeye çalıştığım insanlar. Bu arada küçük bir çay molası alıp hemen geliyorum. Çayım hakiki Türk çayı arkadaşlar. Bildiğiniz Karadeniz çayı ve şu an gerçekten mis gibi kokuyor. Şekeri kestiğimden beri de çayın tadını daha çok almaya başladım. Sizin de eğer elinizde çayınız kahveniz varsa hep birlikte bir yudum alalım ve okey, devam edebiliriz. Sosyalleştiğim kişiler bu şekilde olunca da tabii ki tahammül etmemin daha fazla gerektirdiği noktalar olabiliyor. Mesela bunu size geçen yaşadığım bir şeyle anlatacağım. Geçen hep birlikte totalde 7 kişi olduğumuz bir ekiple birlikte bir akşam yemeğine gittik. Ve orada aslında 7.'miz bana tamamen sürprizdi. Benim bilmediğim bir şekilde gelişti. Aslında sadece benim değil masadaki diğer insanların da bilmediği bir şekilde başkasının artı biri olarak gelmiş bir kişiydi. Ve o kişi gerçekten tahammül sınırlarımı zorlayacak sohbetler etmeye başladı. Tabii ki olgun insanlarız. Kimseye ya neden bununla ilgili konuşuyorsun diyemezsin. Yüzümde ufak bir gülümsemeyle dinledim. Ama sorun şuydu. Herkes yüzünde bu ufak gülümsemeyle olan şeyleri dinlerken çünkü bir olaydan bahsediyordu ve bence bu biraz özel hayatın deşifre edilmesi gibiydi. Çünkü bahsettiği kişiyi de tanıyorduk ve o an o ortamda değildi ki bu tarz şeylerden hiç hoşlanmayan bir arkadaş çemberim var.
Bu olaylar olurken ve kendisi bunları anlatırken biz hepimiz bu şekilde gülümserken o kişi kesinlikle fark etmedi. Tek düşündüğü kendisinin başına gelen o olay ve bunu anlatmaktı ve bunu yaparken de başkalarının üzerine basarak kendisinin iyi olduğunu vurgulamak. Ama zannettim ki bu konu bitecek ve kapanacak ve sonrasında biz nasılsa her zaman arkadaşlık paylaşımlarımız onlara devam edeceğiz. Öyle olmadı arkadaşlar. Nasıl devam etti? Bu kişi sürekli kendi üzerinden sohbeti devam ettirdi. Burada bahsetmek istediğim nokta ne biliyor musunuz? Sosyal pilimin düşmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi kimlerle sosyalleştiğim. Eğer bu sosyalleştiğim insanlar tahammül sınırlarımı çok zorlamıyorsa biraz daha yukarılarda kalabiliyorum. Buluşmanın ortalarına doğru hala okeyim. Ama eğer bu kişiler az önceki anlattığım gibi insanlarsa nasıl? Sadece sohbeti tek yönlü götüren. Tek yönlü derken sadece kendisinden bahseden demiyorum bakın. Tek yönlü götüren. Çünkü bazen de bunun tam tersinde bulunuyorum. Sadece benimle ilgili sorular soruluyor. Sadece benim hayatımla ilgili bilgi almaya çalışılıyormuş gibi geliyor. Ve sohbeti çevirmeye çalıştığımdaysa ya evet ama sen şu konuda şöyle şöyle yapmıştın o ne oldu gibi cevaplar aldığımda sadece benim üzerimden dönen bir sohbet olduğunda bu da benim hoşuma gitmiyor. Çünkü o zaman dediğim gibi benimle ilgili bilgi almaya çalışıyor gibi geliyor. Kendisiyle ilgili hiçbir şey vermek istemediğini fark ediyorum. Sohbet dengesizleşiyor. Çünkü biriyle sosyalleşiyorsanız oradaki bence diyalogların bir dengesi olmalı. Bu hani şöyle bir şey olur ya, biraz saçma bir örnek olacak ama futbol maçlarında işte hani topun daha çok top tutma mı denir ona? Yüzdesi olur hani. Diyelim ki bir takım bir maçı kazandı ama onun dışında bir de yüzdeler olur. Sanki onun gibi hissediyorum. Top sanki sürekli ya onun ayağındaydı %90 ya da sürekli benimle ilgili bilgi almaya çalıştığı için %90 benim ayağımdaydı gibi hissediyorum. Ve burada bir dengesizlik sezdiğim zaman işte bu benim sosyal pilimi düşürüyor. Dediğim gibi bazı notlar aldım ve göz atacağım arkadaşlar. Bunun dışında eğer o kişilerle kendim olamıyorsam diye bir not düşmüşüm. Çünkü bu da çok fazla başıma geliyor. Ve bu nasıl biliyor musunuz? Bazen bazı insanlarda şöyle cümleler yakalıyorum. Mesela ben şunu yapmayı hiç sevmem, yapanı da sevmem diyor mesela. Ve benim onu yapıp yapmadığımı bilmeden söylüyor. Evet, hani benimle ilgili hiçbir fikri olmadan söylüyor ve eminim ki bana zarar vermek istemiyor. Ama işte o zaman ben de direkt böyle bir kalkan hani sanki böyle etrafıma sarıp bunu yaptığımı ona söylememeliyim. Kötü bir şey yaptığımdan değil. Mesela en son konuşmalarımızdan bir tanesi tatilden önce işte kimisi çok çabuk hazırlanıyor değil mi bir yerlere gitmek için. Ben öyle değilim mesela. Benim 3-4 güne ihtiyacım vardır. Giyeceğim şeyleri seçerim vesaire vesaire. Bir arkadaşımla bu konuda konuşurken onun böyle demesi benim kendimi ortaya çıkarmama engel oldu. Aslında onun yaptığı da çok normal ve öyle yapanlara gerçekten imreniyorum. Ve hani şey diyemiyorum. Ben hiç öyle yapanları sevmem, hoşlanmam diyemiyorum ama karşıdaki dediği zaman kendim olmanın biraz daha dışına çıkıyorum. Ya da bunun dışında yaşadığım bir şey çok metalci bir arkadaş kitlemin arasında rap dinliyor olmaktan hafif çekindim. Aslında ben çekinmiyorum. Çekindirtiyorlar. Bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Sen onu mu dinliyorsun falan. Ve hani oradaki sen onu mu dinliyorsunun altındaki tonlama sizi rahatsız edebiliyor bazen. Çünkü şöyle değil. Sen onu mu dinliyorsun ya? Gerçekten mi? Nasıl? Hangi şarkılarını beğeniyorsun gibi değil. Çünkü ben de metal dinlemiyorum ama asla böyle bir tepki vermiyorum. İşte bazı yerlerde kendim olamadığımda sosyal pilim düşüyor. Benim sosyal pilimi gerçekten düşüren başka bir şeyse arkadaşlar bu gerçekten çok önemli. Bu insan tipiyle Türkiye'de çok az karşılaştım. O yüzden belki siz karşılaşmamış olabilirsiniz ama burada çok fazla karşılaştığım bir insan tipi o günkü ruh hallerini de alıp üzerlerine giyip öyle dışarı çıkıyorlar. Şimdi ne demek istiyorum? Mesela kötü bir gün geçiriyor, iyi bir gün geçirmiyor ya da hani orta bir gün de olabilir ama iyi bir gününde değil. Ama benimle de buluşmak, görüşmek için plan yapmış. Çıktığım zaman ve onu gördüğüm zaman ya da belki de sadece onunla buluşmak için değil herhangi bir şey yapacağım o da eklenmiş de olabiliyor. Mesela bir alışveriş yapacağım bir yerden o da ben de seninle geleyim demiş olabiliyor. Ben o alışverişin hani enerjik yeni bir şey alacağım falan mutluluğuyla dışarı çıktığımda bazen o kişiyi o kötü ruh halinde giyinmiş bir şekilde karşımda görebiliyorum ve ya benimle mi bir sorunu var dedirtecek kadar somurtkan ya da soğuk ya da ne bileyim normalindeki gibi olmayabiliyor öyle diyebiliriz galiba. Ve sorduğumdaysa da bir şey olmadığını söylüyor. Yani aslında eğer konumuz dertleşmekse dinleyebilen bir insanım. Ama eğer konumuz derdini anlatmayacaksan bana
Ama bana o suratı göstereceksen, o ruh halini hissettireceksense benim orada da sosyal pilim bitiyor. Bu da gerçekten çok yaşadığım bir şey. Ve benim asla insanlara yapmadığım bir şey olduğu için de bu kadar hassasiyet bekliyorum. Çünkü benim de hayatımda her şey yolunda gitmiyor olabilir. Mesela sana 2 gün önceden söz vermiş olabilirim ama sabah uyandığımda belki de gerçekten berbat hissediyor olabilirim. Bunlar benim de başıma geliyor ama yine de en iyi halimi takınıyorum. Çünkü o kişiye karşı hassasım. O kişinin yanlış bir şey düşünmesini, anlamasını ya da eğer dertleşebileceğim biri değilse sormasını bile istemem. Çünkü bir şey yok demekte rahatsız ediyor. Yoksa neden böylesin hani denilebilir çünkü. Bu da gerçekten benim sosyal pilimi düşüren başka bir şey. Bu biraz buluşma öncesiyle ilgili. Bunu gerçekten notlarıma yazdığım için kendimi tebrik ettim. Çünkü bunu gerçekten çok yaşıyorum. Ve bunu yaşadığım insanlarla da hala görüşmeye devam ediyor olma sebebim bu insanlardır. Yani benden artık bir şey gitmiyordur karşıya ama bu insanlardan geldiği için de görüşmeye devam ediyorum. Ne tip insanlar? Şimdi bir buluşma ayarlanacak. O buluşmanın ya günü, ya saati, ya yeri, ya yapılacak aktivite neyse o sürekli değişiyor. Ve bu benden değil de karşıdan geliyor. Sürekli tamam diyorum, başka bir şekilde değişiyor. Oraya gitmeyelim, buraya gidelim. Okey, tamam öyle yapalım. Sonra ya ama şu saat bana uygun değil, saatini şöyle ayarlasak olur mu? Okey. Sonra ya ben aslında o gün şuna söz vermiştim, buyum vardı, unutmuşum. Okey. Hani şöyle yapmak da istemiyorum. Bir süre sonra sinirlenip hayır yapmak da istemiyorum. Ama daha bu benim yani sosyal pilimi buluşmaya gitmeden önce bitiren bir şey arkadaşlar. O gün ya hazırlanırken sürünüyorum, inanır mısınız? Böyle sürüne sürüne hazırlanıyorum. İstemiyorum. Ayaklarım geri geri gidiyor. Ama yine de söz vermiş olduğum için hazırlanıyorum. Ve bu bence bende düzeltmem gereken büyük bir şey. Bu insanlarla da şöyle bir görüşmeyi kesme olayım da yok. Yani tak diye kesme olayım yok. Çünkü ilkokul çocuğu değiliz artık diye düşünüyorum. Ve hani aramazsa aramıyorum, sormazsa sormuyorum. Ama eğer arayıp görüşmek isterse de görüşmeye devam ediyorum. O yüzden bu tip insanlarla hala görüşmeye devam ediyorsam onların çabası, aynı zamanda da çabasızlığı yüzünden. Çünkü tam çaba da diyemiyorum. Bir çaba olsa çünkü görüşmek istediğinde görüşürsün. Yani çok büyük bir ajandası ve takvimi olduğunu düşünmüyorum hiç kimsenin. Vakit ayırmak istediğimiz insanlara her zaman vakit bulabiliriz. 50 kere değiştirmeye bence hiç gerek yok. Bu eğer karşınızdaki insan benim gibi ise sosyal pilini anında düşürüyor. Sizinle buluşmaya gerçekten %100'üyle gelemiyor. %40, %30'larda geziyor. Ya o kişi benim hiçbir zaman %100 sohbetimi, %100 güler yüzümü aslında karşısında bulamıyor. Zoraki İpek'i buluyor, öyle söyleyeyim. Hani zoraki gelmiş, İpek'i bulmuş oluyor aslında. Başka bir sosyal pil olayı şu. Şimdi ben bazen gerçekten çok çıkmak istediğimde çıkmadan önce böyle %100 ah çok güzel falan, hava çok güzel, mesela hava güneşliyse işte ben çok iyi hazırlandım ve gerçekten o gün kendimi iyi hissediyorum modunda çıktıktan sonra bazen o buluşmanın içerisindeyken tak bir şey oluyor ve benim orada sosyal pilim böyle bir hızla hemen inebiliyor. Bunun sebebi de arkadaşlar genelde sizi çok yakından tanıyan bir insansa eğer bu insan sizin no'larınızı yani kesinliklerinizi, sınırlarınızı bilmesine rağmen üzerine gidiyorsa bu bende çok oluyor. Çünkü bir şeyden ısrar edilmesini, bir şeyle ilgili tatlı tatlı üzmemek, kırmamak için hoş bir şekilde ya ben o insan değilim dediğimiz kişilerin hala üzerimizde sen o insan neden değilsin, sen neden bunu yapmıyorsun, neden şöyle değilsin dediği zaman gerçekten orada bir geriye çekilme yaşıyorum ve bu benim sosyal pilimi çok fazlasıyla hızlıca düşüren bir şey oluyor. Son bir şey ise videonun aslında başında söylemiş olduğum daha çok ev kuşu olmamla alakalı bir şey. Benim dışarıda kalma sürem çok uzamayacak arkadaşlar. Çok uzadığında ben sıkılıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki İpek sen, yani beni tanıyanlar diyecek, sen burcun gereği aslında çok fıkır fıkır işte sürekli dışarıda olmak isteyen bir insan olmalısın. Öyle değilim arkadaşlar. Ben kendi kendisine de evde vakit geçirebilen bir insan olduğum gibi dışarı çıktığımda çoğu zaman eve dönmeyi böyle bir dört gözle bekleyen bir insanım. Eve gitmeliyim hani gibi bir his geliyor bana. Sebebini ben de bilmiyorum. Böyle yaratılmış olmam galiba. O yüzden de eğer bir buluşma bence gerektiğinden fazla uzun sürüyorsa, bitmiyorsa, yani mesela artık işte mesela dışarı çıktın, şunlar yapacaksın. Bir de yaptın ama
o bitmiyorsa ve sen artık oradan gitmek istiyorsan işte o benim sosyal pilimi düşüren bir şey konumuna girmiş oluyor artık. Bunu da sevmiyorum. Mesela burada çok yaşadığım bir şey, bir yemek için görüştüğünüzde 3-4 saat bir restoran masasında oturmak bana sıkıcı geliyor. Eve dönmek istiyorum ya da mekan değiştirmek istiyorum ya da başka bir aktivite yapmak istiyorum. Ama en sonunda şuna geliyor konu. Ben eve gitmek istiyorum. Çünkü buluşma gerçekten fazla sürdü. Benim kendi bir alanım ve kendim gibi hissetmeye, çevremde mümkünse ailem dediğim kişiler dışında kimseyi görmemeye ihtiyacım oluyor. Bu arada bu bütün anlattıklarım sosyal bateri konusu aileyi dışarıda tutarak anlattığım bir şey. Çünkü ailemle de mesela saatlerce paylaşımda bulunabiliyorum. Bu tamamen aslında dışarıda kendi seçtiğim insanlarla alakalı bir durum. Birlikte doğduğum insanlarla değil ya da kendi evimde hissettiğim değil, kendi evimde, kendi eşimle yaşarken hissettiğim ve paylaşımlarımız, bunların tamamen dışında olan gelişen şeylerden bahsediyorum. Küçük bir şeyden de bahsedip aslında videoyu kapatmak istiyorum. Bu biraz daha aslında bilimsel konulara girmeden sizinle podcast yapma isteğim vardı ama yani bunları da bir şeylerle tabii ki desteklemeden de kapatmak da istemiyorum. Çok ufacık, çok da sizi sıkmadan bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu bir kenara artık bırakabiliriz. Çünkü kendi notlarım bitti arkadaşlar. Kimimiz içe dönük, kimimiz dışa dönük insanlarız. Bu peki karakter olarak hani içe dönük, dışa dönük dediğimiz insanların biyolojik olarak, hormonal salgılar olarak bir farklılıkları var mı? Sosyal pillerimiz neden mesela daha çabuk bitiyor? Ben mesela bir dışa dönük bir insana oranla neden daha çabuk eve dönme ihtiyacı ya da daha az sosyalleşme ihtiyacı ya da pilimin daha çabuk bittiğini hissediyorum. İçe dönüklerde dopaminin uyarılması daha az oluyor. Ve biz de diyeyim, ben ve benim gibi insanlar, ben kendime çünkü içe dönük diye düşünüyorum. Şu anki karakterim için öyle konuşabilirim. Benim gibi insanlarda şöyle bir durum oluyor. Bizim bir aktiviteye verdiğimiz o işte heyecan, adrenalin oranı dışa dönüklere göre daha az olabiliyor. Ama bizim uyarılmamız aslında daha hassas olduğumuz için daha az uyaranla daha fazla hassasiyet göstermemiz de içe dönüklüğümüzden dolayı oluyor. Yani belki de dışa dönük bir insan, bu anlattığım birçok şey mesela benim gibi bir ortamda bulunduğunda bunları çok kafasına takmayacak ve asla bile düşmeyecek olabilirken benim gibi içe dönük bir insan çok az uyaranla bir iki kişinin işte bir bakışı, bir sesindeki tonlamayla daha hassas olduğundan daha çabuk sosyal pili de düşebiliyor. Bunu da böyle bir not düşmek istedim. Bugünlük benden bu kadardı. Siz bu konularda ne düşünüyorsunuz? En son kendinizi nerede bir anda sosyal piliniz düşmüş gibi hissettiniz? Ve benden konuşmamı istediğiniz konular var mı? Böyle podcastler yapmak istiyorum sizinle. Ya bu sene biraz daha video ağırlığımız biraz daha böyle konular olsun istiyorum. Bu arada tabii ki bununla da sınırlı kalmayacak. Biliyorsunuz ki çok fazla bilgim olmasa da konuşmak istediğim başka konular da var. Mesela bunlardan bir tanesi moda. Onun dışında bu tarz şeyler. Bu noktalarda arada bir tabii ki gelir ama bu sene daha çok bu tarz şeylere yönlenmek istiyorum. Bu arada Türkiye'den gelirken bir sürü kitap getirdim. Kitap okudukça tabii ki onların da yorumlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda da yalnız bırakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sosyal piliniz her zaman full olsun.